Arkadaşlar merhaba. Yıllardır domatesimizi toprak altından sulamalı pet şişeyle dikiyoruz. Sudan %90 üzeri tasarruf ediyoruz. Hastalık böcek olmuyor. Ve çok verimli oluyor. Lezzetli doğal domates topluyoruz. Bahçemizdeki otlara dokunmuyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman dikimden 30-40 gün önce bel ile alt üst ediyoruz toprağa. Bunlar gübre oluyor. Gübre olarak bu yeterli oluyor. Başka gübre vermiyoruz. Şimdi toprağımızı kaldıralım bir. Şişe girecek şekilde. Bu sene kenarlarında bu şekilde çevirdim ki yağmur sularından toprak suyunu iyice alsın. Şu suya yakın bir domates yetiştirelim. Hatta orada otlar çürüdü ve gübre oldu. Biraz derin dikiyorum. Bunu 5 litre veya 10 litrelik şişeyle dikebiliyoruz. 5 litrelik şişeyle dikersek 2 adet domates fidesi. 10 litreye yine dikersek 4 tane fidemize rahatlıkla yetiyor. Şimdi şişemizi alalım. Şişeyi aldık. Şimdi üstten 1, 2, 3. boğumdan bir delik deliyoruz. Matkapla veya beşlik çiviyle. Bu hava alması için. Şişemizi. Biraz genişletelim. Biraz geniş olması gerekiyor. Şimdi alttan 3. boğumdan 1, 2, 3. Şişe çevresine 4 tane delik vereceğiz. Deliklerimiz tamam. Şimdi bu deldiğimiz delikler toprağın 15 santim altında kalacak. O şekilde kenarını dolduruyoruz. Tabii taşları almakta fayda var. Kökler daha iyi gelişiyor. Ancak çok büyük olmadığı zaman almaya gerek yok. Şişemizin kapağını açalım. Şimdi domateslerde çoğunlukla ilk veren domateslerde dipte çürüme olur. Domates çürür, bozulur. Bunun sebebi şu. Toprakta kalsiyum gübresi var ancak bitkinin alacağı formda değil. Evdeki yumurtalarımız, bunlar kendi yumurtalarımız. Bunların kabuklarını atmıyoruz. Şöyle ayağımızla bunu bastıracağız. Bir poşete koyduk. İyice bastıralım, ezilsin. Ne kadar ezilirse o kadar iyi oluyor. Bu bitkimize kalsiyum gübresi verecek. Bunda değişik mineraller de var. Çok faydalı. Şimdi bundan 2 yemek kaşığı kadar içine katalım.
Şu an için bu yeterli. Şimdi toprağımızdan da biraz alıp içine katalım. Bu topraktaki canlılar da bunları bitkinin alacağı forma getirecek. Hem alttaki delikleri kapatırız biraz. Su akışı yavaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi buna biraz elma sirkesi katacağız. Elmaları suyun içine 2 ay kadar önce koyduk. 2-3 tane çürümüş elma vardı. Şişe kapağını hafif böyle deldik. Şu şekilde. Hava alması için. Ve bu sirke haline geldi. Biraz sirke ilave edelim. Bu kadar yeterli. Şimdi bunlar kendi domateslerimiz. Seramızda yetiştirdik ve diktik. Şişenin 10-15 santim uzağından bir çukur açıyoruz. Domatesimizi buraya dikeceğiz. Şimdi bu uzamış, bunu yan olarak yatıracağız. Daha iyi köklenir çünkü. Arkasından diğerini dikelim. Yine hafif yan yatıralım da gömelim toprağı. Beş litre şişe olursa 2 tane şişe yeterli oluyor. Bunu da yine yan yatıralım. Ve son fidemizle dikiyoruz. Beş litrelik şişemizin kapağını bu şekilde çiviyle deldik. Bunu sulamada kullanıyoruz. Şimdi bunlara can suyu verelim bolca. Bu kadar yeterli. Şimdi şişemizi suyla dolduruyoruz.
Biraz şöyle kenarlarından alsın. Evet. Suladığımız yerleri hafif toprakla örtelim ki nemi kaybolmasın. Öyle kapatıyoruz hafif. Bastırmaya gerek yok. Bu su bunların dibini bastırır. Şimdi bu fidelerimiz ilk anda yan yatar biraz. Akşam serinliğinden sonra düzelir. Yarın falan düzelir. Ve gelişmeye başlar. Şişeye doldurduğumuz su alt deliklerden, üstteki deliklerden yavaş yavaş akar ve toprağı yanlara ve çok yanlara ve derinlere ıslatır. Bitki kökleri de suyu ve nemi takip ederek çok geniş bir alana yayılır. Yani besinini bulmakta zorluk çekmez. Şimdi bunu topraksız diktiğimiz için 3. gün ve 10. gün hafif bir su daha vereceğiz durumuna bakıp. Arkasından hiç su vermeyeceğiz. Bunlar büyüyene kadar. 15-20 santim olduğu zaman diplerini doldurup bırakacağız çapalayıp hafif. Çiçek açana kadar. Havalar serin giderse, böyle serin giderse. Çiçek açana kadar su vermiyoruz. Sadece biz çapalıyoruz. Çiçek açıp da domatesleri gördüğümüz zaman şişeyi tekrar dolduruyoruz. Sulama şu şekilde oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Domateslerin yaprakları koyu yeşil olmuşsa veya büzüşmeye başlamışsa su veriyorum. Ayrıca çiçekleri var ve domatesler tutmuş görünüyor böyle fındık kadar veya leblebi kadar. Bol bol su vermek gerekiyor. Yani şişeyi dolduracağız. Bol dediğimiz bu. 2. güne kadar bir şişe daha yetiyor. Sudan %90'ın üzerinde tasarruf sağlıyoruz. Şimdi burada gübre kullanmıyoruz. İlaç da kullanmıyoruz çünkü yeterli kadar su veriyoruz. Hiçbir böcek olmuyor. Tüm böcekler aşırı sulu bitkilerin yapraklarına gelir. Susuz bitkiye, sert yaprak bitkiye hiçbir böcek gelmez. Yani bir böceklenme olmuyor. Ara sıra da yumurta kabuklarımız olduğu zaman yine böyle takviye ediyoruz. 1-2 kaşık. Ayda bir, 40-45 günde bir, fark etmez olduğu kadar. Domateste çürüme olmuyor. Yoksa diplerinden çürüme yapıyor. %25-30 zayiat oluyor. Bunda ilaç kullanmıyoruz. İlaç kullanmadığımız için tozlayıcı böcekler rahatlıkla geliyor. İlaç kullanırsak faydalı böcekler de ölüyor zararlı böceklerin yanında ve tozlanma olmuyor. Tozlanma problemi olmuyor ilaç vermezsek. Domatesleri kesinlikle budamıyorum. Budadığınız zaman bitki budadığınız yerdeki yaraları kapatmaya çalışıyor. 10-15 gün kaybediyoruz. Ve strese giriyor. Ancak budamazsak bütün dalları çiçek doluyor. Diğer videolarımızda var. Önceki videolarımızda. Aralık ayına kadar, don olana kadar bu bitkiler az veya çok sıcak havalarda domates verecek, domates alacağız. Bu ektiğimiz domates, yani asıl domates bu. Tamamen gübresiz, ilaçsız, kendi halinde budanmadan veren domatesler. Bunlar büyüyecek, toprağı kapatacak. Ne kadar çok kapatırsa o kadar iyi, çünkü toprak ısınmıyor. Toprak ısındığı zaman köklere zarar oluyor, kökler çalışmıyor. Şimdi bu koyduğumuz sirke ve toprak içindeki canlılar alttan
toprağı canlandırıyor. Toprak canlanıyor. Bunlar çalışmaya başlıyor. Ve gübre oluyor. Gübreli toprak oluyor bu. Gördüğünüz gibi belde çok rahatlıkla eşiliyor. Önceden kesinlikle kazmayla biraz zor eşilirdi burası. Bunun yüzünden böyle yaptığımız için düzeliyor. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.